deprem özel yayınlarımız devam ediyor. Valla biz çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. 7.4 şiddetinde deprem oldu. Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük kara depremlerinden biri. Gerek sosyal medyada, gerekse haberlerde günlerdir belirli kavramlar konuşuluyor. Depremler, enerjiler, fay hatları ve levhalar. Bu videomuzda gündemimizin temel kavramlarını açıklarken, başta yaşanan depremlerin İstanbul'da bir depremi tetikleme olasılığı ve deprem riskinin en yüksek olduğu iller olmak üzere konuyla ilgili akıllara gelen birçok soruyu da yanıtlamaya çalışacağız. En çok duyduğumuz ve kullandığımız kavramla başlayalım. Deprem nedir? Depremler, fay hatlarında yaşanan ani kaymalardan ötürü ortaya çıkan felaketlerdir. Peki fay hattı nedir? Türkçe'ye kırık olarak çevrilen fay hatları, yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirlerine uyguladıkları sürtünmeler sonucu ortaya çıkan hareketli kesimler olarak tanımlanabilir. Yer kabuğunu oluşturan bu levhalar yavaş da olsa sürekli bir hareket halindedirler. Ancak levhaların birbirlerinin hareketini engellemesi halinde bölgesel olarak enerji birikimi yaşanabilir. Uzun süre boyunca biriken enerji belirli bir seviyeyi geçtiği takdirde kısa zamanda çok şiddetli kırılmalara yol açar. Nitekim bu kırılmaları kabuğun üzerinde yaşayan bizler deprem olarak adlandırıyoruz. Oluşan bu ilk ve genelde en şiddetli hareketlenme deprem ya da ana şok olarak bilinirken ardından yaşanan ve yer kabuğundaki zayıf noktaların kırılmasına yol açan şiddetli sarsıntılar artçı şoklar veya artçı depremler olarak adlandırılır. Kahramanmaraş depreminde örneğini ne yazık ki yaşadığımız ikinci deprem vakası ise biriken bu enerjinin oldukça yüksek boyutta olmasından ve tek bir ana kırılma ile boşaltılamamasından kaynaklanıyor. Yaşanan ilk deprem ile Anadolu ve Arap levhaları arasındaki enerji boşalmış, ancak yeterli olmaması nedeniyle ilk depremin artçı şoklarının da etkisiyle ikinci deprem meydana gelmişti. Depremin teknik ayrıntıları için Profesör Doktor Zafer Akçı hocamıza ulaştığımda bana durumu şu şekilde aktardı. Levhalar denizde birbirine temas halinde olan sallar gibidir. Anadolu levhası da Arap, Afrika ve Avrasya levhaları arasında yer alan ve güney-güneybatı yönünde her sene 2-3 santimetreye kadar hareket eden bir levhadır. Dolayısıyla böylesi harekete sahip bir levhanın sıkışması halinde uzun sürede biriken enerji tek depremle açığa çıkmamış olacak ki ikinci depremi meydana getirdi. Teorik olarak tahmin etmesi güç olsa da birinci depremin açığa çıkardığı enerji ikinci depremi tetikleyebiliyor. Enerji transferi olarak adlandırabileceğimiz bu hadise fay hattı sistemleri içerisinde enerjisini boşaltan fayların diğer faylara yük bindirmesi olarak düşünülebilir. Nitekim Anadolu'da yer alan fay sistemleri ne yazık ki teorik olarak ortaya konan bu fikrin en belirgin şekilde gözlemlenebildiği örnekler olarak karşımıza çıkıyor. 1939 ile 1999 yılları arasında birbiri ardına yaşanan depremler incelendiğinde özellikle 6,6 ve üzeri şiddetteki depremlerin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ilerlediğini ve enerji aktarımı teorisinin gerçekleştiğini görmek mümkün. Sırayla Erzincan 1939, Niksar Erbaa 1942, Tosya 1943, Bolu 1944, Kurşunlu 1951, Abant 1957, Varto 1966, Mudurnu 1967, İzmit ve Düzce 1999 depremleri adeta harita üzerinde kuzey fay hattı olarak adlandırılan çizgi üzerinde ilerleyen bir seri şeklinde meydana gelmişti. Dolayısıyla hem enerji aktarımı teorisiyle depremin Erzincan'dan batıya doğru aktarılması hem de hattın devamı olarak Marmara Denizi'nin altından ilerleyen Çınarcık, Kumburgaz ve Tekirdağ havzaları ile Orta Marmara Çukuru'nun İstanbul'daki yoğun yerleşim yerlerine olan yakınlığı İstanbul'da yaşanacak bir deprem ihtimalini ortaya çıkarıyor. Fay hattının kente nazaran daha güneyde yer alıyor olması alt segmentleriyle birlikte Adalar, Kartal, Bakırköy, Beylikdüzü gibi güneyde yer alan yerleşim bölgelerini birincil derecede deprem bölgesi haline getiriyor. Aynı nedenle kentin kuzeyinde bulunan Sarıyer, Arnavutköy, Eyüp gibi ilçelerin büyük bir kısmının da deprem tehlikesinden daha az etkileneceği düşünülüyor.
Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesinde 1912 yılında gerçekleşen 7,3 büyüklüğündeki deprem ile yeni bir kırılmanın yaşandığı ve Kuzey Anadolu fay hattının batıya doğru ilerleyişini sürdürdüğü bilinenler arasında. 99 depreminin İzmit tarafında ve Şarköy depreminin Tekirdağ havzasında ortaya çıkarttığı enerji boşalması nedeniyle deprem uzmanları özellikle bu iki bölge arasında kalan Orta Marmara, Kumburgaz ve Çınarcık havzalarının kritik önem taşıdığını belirtiyor. Günümüzde depremlerin artçı şokları ve yeni depremleri tetiklediği böylesi bir durumda ister istemez akıllara şu soru geliyor: Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Biraz önce sırayla saydığımız ve Kuzey Marmara fay hattı üzerinde gerçekleşen depremleri düşündüğümüzde enerji transferinin tek bir hat üzerinde ve birbiriyle yakın noktalarda gerçekleştiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde Gaziantep'in Şehit Kamil ve Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçelerinde gerçekleşen depremleri incelediğimizde birbirinin yan segmenti olarak nitelendirebileceğimiz fay hatları üzerinde meydana geldiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca bu kadar kısa süre içerisinde iki büyük depremin yaşanması ve Mercalli ölçeğinde böylesi yüksek bir noktada yer almaları da bölgede biriken enerjinin önemli bir ölçüde dışa vurulduğu ve fay sistemlerini rahatlattığını düşündürür nitelikte. Nitekim depremlerle ilgili daha önce tahminlere haklı çıkan jeolog ve bilim akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür, bölgedeki fay sistemlerinin rahatladığını dile getiriyor. Görür'e göre yakın dönemde yaşanan depremler Kuzey ve Doğu Anadolu fay sistemlerinde biriken enerjinin büyük bir kısmının dışa vurulmasını sağladı. Ancak tıpkı batıya doğru ilerleyen Kuzey Anadolu fay hattında olduğu gibi yaşanan depremlerden dolayı Adana'da devam eden irili ufaklı fayların ve Hatay havzasında yer alan ölü fay kesimlerinin enerji aktarımına maruz kaldığı da düşünülüyor. Daha önce 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremin Maraş bölgesinde bir enerjik birikime neden olduğu biliniyordu. Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleriyle birlikte benzeri bir tetiklenmenin Hatay, Adana havzasının yanı sıra Erzincan, Bingöl, Karlova arasında kalan ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan bölgede yaşanması bekleniyor. Ayrıca jeolojik verilere göre depremlerin devamının Hakkari kenti yakınlarına doğru kayma eğilimi de bulunuyor. Şimdi Hakkari'de bizim öngörümüz, yani bilimsel olarak Hakkari yöresinde görüyoruz. Tabii burada her zaman depremler olabilir ama böyle en ağırlıklı olarak 7 küsürlük deprem orada en bekleniyor. ağırlıklı olarak bu Erzincan'ın doğusunda, yani bu da tam belli olmuyor ama Erzincan'la Bingöl Karlova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer, Kuzey Anadolu fayı üzerinde. Burada 7,4 üzerinde bir fay var. En son da sanıyorum 1790'larda. Yani orası bir şeye gebe. Gelecek. Burası yakında kırılır bak. Maraş ve Urfa ile farklı fay sistemlerinde yer almaları dolayısıyla İstanbul'un güneyinden geçen fay hattına herhangi bir enerji transferinin gerçekleştiği düşünülmüyor. Dolayısıyla yaşanan depremlerin İstanbul'da yeni bir depremi tetikleme ihtimali de oldukça düşük diyebiliriz. Ancak yine de coğrafyamız ne yazık ki levhaların birbirine güç uyguladığı ve sürekli olarak enerji birikimlerinin yaşandığı bir coğrafya. Bu da deprem gerçeğini coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Konuyla ilgili tüm uzmanların önerileri, fay hattı üzerinde yer alan kentlerin deprem dirençli kentler haline getirilmeleri ve risk analizlerinin gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin deprem gerçekleşmeden alınması yönünde. Kentlerimizin oldukça büyük bir kısmı depremde birincil veya ikincil riskli bölge olarak yer alırken Karaman, Kırklareli, Nevşehir, Aksaray, Konya, Edirne, Ankara, Niğde, Sinop, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon şu anda deprem yaşanma riski en düşük kentlerimiz olarak düşünülüyor. Teknolojik imkanların belirli bir noktaya kadar tahminler gerçekleştirmemizi sağladığı deprem konusunda ne yazık ki önlem almak ve yaşanılabilecek yeni depremlere hazırlanmaktan başka çaremiz yok. Depremin sonuçları büyük ölçüde deprem gerçekleşmeden yaptıklarımıza göre şekilleniyor. Arka arkaya yaşadığımız depremlerle ilgili güncel haberleri almak ve doğrudan sahadan bilgi aktarabilmek için çabalayan GZT editörü arkadaşlarımız gerek deprem bölgesinde gerekse haber merkezimizde çalışıyorlar.
gzt.com ve tüm sosyal medya platformlarından depremlerle ilgili düzenli yayınlarımız da devam ediyor. Ayrıca konuyla ilgili aklınıza takılan tüm soru ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Başta yaşanan depremlerin İstanbul'da bir depremi tetikleme olasılığı ve deprem riskinin en yüksek olduğu iller olmak